Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu 0-3 ay arasındaki bebeklerde güvenli bağlanma ile ilgili olacak. Baştan söyleyelim arkadaşlar. Bu videonun bir tane amacı var. Bebekle bağ kurmanın ne kadar kolay olduğunu anlatmaya çalışmak. O yüzden kafanızda bununla ilgili soru işaretleri oluşmasın ve videoya bu iş ne kadar kolaymış ya diyebilmek için videoyu izlemeye başlayın. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman güvenli bağlanmanın ne olduğunu, özellikle yeni doğan bebeklerdeki güvenli bağlanmanın neden bu kadar önemli olduğunu, yeni doğan bebeğinizin eve geldikten sonra davranışlarını nasıl bir şekilde anlamamız gerektiği ve hangi davranışın aslında ne anlama geldiğini, yeni doğan bebeğinizle bağ kurmak için neler yapmanız gerektiğini, bazen işlerin sarpa sardığında nasıl davranmanız gerektiğini ve etrafınızdaki insanların bağlanmaya olan ilişkileri, yani anne baba dışındaki bireylerin de bebekle bağlanma konusundaki artıları, eksileri ve önerilerinle ilgili kısa bir video hazırlamaya çalışacağım. Ufak tefek dipnotlar bırakacağım ve son söz söyleyerek videoyu kapatmaya çalışacağım. Etrafınızda bu videoya ihtiyacı olabilecek yakınlarınız varsa arkadaşlar onlarla paylaşmayı ve işe yarar bir video olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve kafanızdaki soru işaretlerini alt tarafta yorum olarak paylaşmayı ihmal etmeyin. İlk sorumuzu soralım arkadaşlar. Yeni doğanda bağlanma nedir? Neden bu kadar önemlidir? 9 ay civarında anne karnında yaşayan ve sonrasında dış dünyaya gelen ve bilmediği bir dünya içerisinde, güvensizlik içerisinde olan bebeğinize aslında güven sunmak ve onun hayatında özel bir yere sahip olabilmeniz için olmazsa olmaz bir davranıştır diyelim. Peki neden bu kadar önemlidir? Çünkü bebeğinizin gelişiminin olmazsa olmaz parçasıdır. Bu ihtiyaç her zaman beslenme ya da alt değiştirme ya da maddi ihtiyaçlar değildir. Bazen ona gülümsemedir, bazen kucağınıza alıp gezdirmedir, bazen beraber şarkı söylemedir, bazen dertleşmedir. Yani bebeğinizle yaptığınız bütün iletişimler aslında bebeğinizin bağlanma sürecinin bir değişik yansımasıdır. Siz bunları yaptığınız zaman, yani bebeğinizi kucakladığınız zaman, onunla şarkı söylediğiniz zaman, ona dokunduğunuz zaman, ona sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman dış dünyanın aslında o kadar da kötü olmadığını, o kadar da sıkıcı bir mekan olmadığını ve o kadar da güvensiz bir mekan olmadığını anlatmaya çalışırsınız. Siz bu aşamaları, yani bebek ile ebeveynlerin bağlanma aşamalarını ne kadar pürüzsüz bir şekilde geçirirseniz bebeğinizin çocukluk çağında da gelişimleri o kadar kolay, o kadar pürüzsüz bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Yaptığımız başlangıçtan sanki olayın sadece bebeğin ruhi durumu ile ilgili bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu bir yanılgıdır arkadaşlar. Bebeğinizin bağlanma süreci hem fiziksel hem de zihinsel süreçlerini desteklemek amacıyla olmazsa olmaz bir süreçtir. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bebeğinize dokunduğunuzda, bebeğinizle göz göze geldiğinizde, bebeğinize gülümsediğinizde, bebeğinizi kucağınıza alıp gezdirmeye çalıştığınızda, sakinleştirmeye çalıştığınızda ya da ona şarkı söylediğinizde ya da hikaye okuduğunuzda aslında bebeğinizle iletişim kuruyorsunuz. Ve bebeğinize yeni gelen impulslar sayesinde, yani sinirsel uyarılar sayesinde bebeğinizin beyninde bazı hücreler aktiflenmeye başlayacaktır. Bu hücrelerin aktiflenmesi, bebeğinizin beyninin sinirsel olarak uyarılması ikinci aşamada hormonal aktivasyonu sağlar. Bu hormonların aktive olması da bebeğinizin hem fiziki olarak beyninin büyümesini hem de o büyüyen beyin içerisinde bazı yolakların oluşmasını sağlayacaktır. Bu dil gelişimine neden olacaktır. Bu matematik öğrenmesine neden olacaktır. Bu bebeğinizin yeni bir yetenek açmasına neden olacaktır. Yani aslında bebeğinizle iletişime girmeniz onun hem fiziksel olarak büyümesini sağlayacaktır hem de fiziksel olarak öyle sadece büyüme değil, işlevsel olarak da büyümesini sağlayacaktır. Yani bebeğin 20 kilo olması önemli değil ama 20 kilo olana kadar bazı yetenekler geliştirip merdiven çıkabilmesi, koşması bir yetenektir. Birçok annemizin sorun yaşadığı durumlardan bir tanesi. Evinize bir bebek getirdiniz. Yani evet, bebeğinizi doğurdunuz ve hastaneden eve geldiniz. Sonrasında bir bebek var. Ağlıyor, genellikle ağlıyor. İletişimi hatta çoğu zaman sadece ağlama şeklinde ve siz onun dilini anlamıyorsunuz. Aslında bebek hangi davranışıyla size ne anlatmaya çalışıyor? Hepinizin de fark ettiği gibi arkadaşlar, yeni doğan bir bebeğin konuşması imkansızdır. Bebek peki sizle nasıl iletişime geçer? Tabii ki fizik yoluyla. Tabii ki beden dili yoluyla. Eğer bebeğiniz gözünüzün içine bakıyor ve gülümsüyorsa, kıkırdama tarzında böyle ufak ufak sesler çıkartıyor, böyle agulama gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, siz bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz ve bebeğiniz sakin, sağlıklı ve size bakmaya çalışıyor ve sizi anlamlandırmaya çalıştığını düşünüyorsanız, yani sizi anlamaya çalışıyor, sizi dinlemeye çalışıyorsa, bebeğiniz sizle bir şekilde iletişim kuruyor ya da iletişim kurmak istiyor anlamına geliyor. Az önce saydığım davranışları bebeğinizde görüyorsunuz ve doğru bir şekilde yanıt veriyorsanız bebeğiniz bundan cesaretlenir. Çünkü iletişim başarıyla gerçekleştirilmiş demektir. Doğru bir iletişim kurulduktan sonra bebeğinizin iletişim yetenekleri, sosyal davranışları ve bazı duygular hakkında bilgiler edinmeye başlar. Dolayısıyla basitçe anlatmak gerekirse bebeğinize etki veriyorsunuz, tepki alıyorsunuz. Veya bebeğinizden bir etki alıyorsunuz, siz doğru bir şekilde tepki veriyorsunuz. Eğer bu yapılan etkileşim, iletişim gibi ise
Bu doğru bir iletişim, doğru bir bağlanma anlamına gelir. Şimdi bebeğinizle bağ kurabilmeniz için birkaç tane önerim olacak. Bunları da yavaş yavaş açıklayacağım. Devam edeceğiz. Sonrasında videoyu kapatacağız arkadaşlar. Aslında yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Gözünüzü korkutmasın. Bebeğinize iletişime giriyorsunuz ve bunda nazik oluyorsunuz, tutarlı oluyorsunuz. Bebeğiniz için güvenli insan oluyorsunuz. Ses tonunuz güvenli oluyor. Şarkı söylerken bile kendinizle çelişmemeniz gerekiyor. Bebeğinize bir sevgi davranışı verin istiyoruz ve bu sevgi davranışının karşılığında bebeğinizde güven oluşturalım istiyoruz. Az önce saydığım gibi bebeğinize bakmanız, bebeğinizle konuşmanız, bebeğinizi sevmeniz, bebeğinizi kucağınıza almanız, bebeğinizi sarmalamanız, onun sizi koklamasını sağlamanız vesaire, bunların hepsi bebeğinizde olan etkileşiminiz ve iletişiminizdir. Ve dolayısıyla bağ kurmanın yollarıdır. Gelişim videolarında sık sık söylüyorum ya, 3T'den uzak durun. Çünkü 3T bunların hiçbirisini bebeğinize vermez. Hazır olan bir video sadece orada harekettir, orada gürültüdür, orada renklerin oynamasıdır. Fakat siz bebeğinizi görürsünüz, bebeğinizi görüp onun davranışına göre tepki verirsiniz. Sonra tekrar tepki alırsınız, sonra tekrar tepki verirsiniz. Ve bu şekilde bebeğinizin 3T, yani televizyon, tablet, telefon, bilgisayar ya da aklınıza ne geliyorsa o etkileşimsiz cihazların yapamadığı ve sizin yapabildiğiniz şey budur. Bebeğinizi bir adım daha ileriye götürebilmek, bağlanmanızı, sizin onunla olan ilişkisini bir adım daha iyi yere götürebilmek için arkadaşlar birkaç tane önerim var. Çok eski bir video hazırlamıştım. Efsaneler ve gerçekler. O videolardan bir tanesinde şunu söylemiştim. Ya işte bebeğinizi kucağınıza alırsanız bebeğiniz kucağa alışır. Ondan sonra kucağınıza almayın, bebeğinizin kucağınıza alışmasını önleyin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bebeğinizi kucağınıza alın. Ne kadar çok kucağınıza alırsanız, ne kadar çok iletişim kurarsanız, ne kadar çok ona sevdiğini gösterirseniz bebeğiniz o kadar iyi gelişecektir ve aranızdaki bağ da o kadar sağlam olacaktır. Olay sadece kucaklama olarak algılanmasın arkadaşlar. Bebeğinize yapacağınız ufak bir dokunma, altını değiştirirken çocuğunuzu hafif bir sevme ya da doktor muayenesine gittiğiniz zaman ben en azından bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Doktorunuz muayene ederken hafif bebeğinizi seviyorsa, hafif ona dokunuyorsa, herhangi bir yerine fark etmez. İster cildinin kuruluğuna bakıyor olsun, isterse onu seviyor olsun. Bebeğinizle etkileşime giriyor demektir ve bu ufak dokunuşlar, ufak hareketler bile bebeğinizi her seferinde bir tık daha ileriye götürecektir. Bebeğiniz ağlıyorsa yanıt verin. Çünkü bebeğinizin bildiği başka bir dil yok. Beden diliyle size bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama siz anlamadıysanız, ki bunu en çok biz beslenme sırasında aç kalan bebeklerde görüyoruz. Bebeğinizin ağlamasını ciddiye alın. Her ağladığında bebeğinizin neden ağladığını anlamayabilirsiniz ama her seferinde cevap vererek onu önemsediğinizi ve onunla ilgilenmek için orada olduğunuzu ona hissettirirsiniz. Dipnot bırakıyorum. İlk 10 gün içerisinde bebeklerde ağlama kolik sancısı sebebiyle olmaz arkadaşlar. Bebeğiniz aç olduğu için ağlar. Diğer bir önerim, bebeğinizi sık sık kucağınıza alın ve onu taşıyın. İster bir silinginiz olsun, bebeğinizi vücudunuza yapıştırın. İster kucağınıza alın, böyle karın üstü zamanı dediğim böyle uçak uçuyormuş gibi bir hareket yapın. Fark etmez. Bebeğinizle iletişime girdiğiniz sürece bebeğiniz her seferinde bundan bir tık daha olumlu bir sonuçla hayatına devam edecektir. Diğer bir önerim, bebeğinize dokunurken böyle korkak, ürkek şekilde dokunmayın. Bebeğiniz anne karnındayken iki büklüm durur ama çok mutludur. Neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bebeğiniz böyle bir dünyaya gelmiştir ve bebeğiniz böyle çok geniş bir alanda yaşamaktan çok anlamaz. Bebeğinizi eğer tutarken böyle hani korkuyormuş gibi tutarsanız bebeğinizi, aman düşüreceğim, düşürmeyeyim, işte bir yerini acıtırım gibi yaparsanız bebeğiniz sizdeki o olumsuz duyguları anlar. Ve sizdeki güvensizlik duygusu bebeğinize de yansır. Fakat bebeğinizi kucağınıza aldığınız zaman her seferinde kafasını, gövdesini, kollarını, bacaklarını düzgün bir şekilde sabitleyebilirseniz bebeğiniz, yani sizin güveninizi hissedebilirse sizin tutuşunuz sayesinde o da güvenle dolacaktır ve doğru bir şekilde bebeğinizle bağlanma sağlanacaktır. Gelişim videolarında oldukça sık bir şekilde bunu dile getirdim ama tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bebeğinizle yaptığınız bütün davranışları bebeğiniz tarafından algılanabilmesi için, onun dil yeteneğini geliştirebilmeniz için, ona her seferinde bir sinirsel uyarı sağlayarak hem beynin büyümesini hem beynin sinirler arasındaki iletişimini sağlayabilmesi için ona sakin bir tonla her seferinde konuşun arkadaşlar. Yaptığınız her şeyi tasvir edin. Diyelim ki buradaki siyah kabloyu aldım. Bak şimdi sana gösteriyorum. Bu siyah kabloyla oynanmaz. Sen ne kadar akıllı bir bebeksin, değil mi? Gibi bir şey yaptığınız zaman bile hiçbir anlamı olmasa dahi bebeğiniz bundan olumlu şekilde etkilenecektir. Şimdi bazı arkadaşlarımız söyleyecek. 2 aylık bebek konuşmadan, siyahtan beyazdan ne anlar? Niye konuşayım?
Öyle değil arkadaşlar. Siz benim dediğimi yapın, sonrasında görün, deyin ki olmadı. Dil konusunda bir parantez açayım arkadaşlar. Özellikle 2 dil bilen bir aileyseniz, yani yurt dışında yaşıyorsanız, anne İngilizce, baba Türkçe konuşuyorsa, bu durumda biriniz İngilizceyi, biriniz Türkçe üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Şöyle bir cümle duyacağımı düşünüyorum. Hocam, bebeğimiz henüz dili tam oluşturmadan birimiz İngilizce, birimiz Türkçe konuşsa acaba bebeğimizin kafası mı karışır? Acaba bebeğimiz güvensizlik mi duyar? Hayır arkadaşlar, böyle bir olay yok. Bebeğinizin size olan güveni sizin konuştuğunuz cümlenin ne anlama geldiğini anlamasıyla ilgili değil. Sizin tonajınızla alakalı, sizin mimiklerinizle alakalı, sizin jestlerinizle alakalı, sizin dokunuşunuzun yumuşaklığıyla alakalı, sizin onun oluşturduğu tepkilere doğru şekilde cevap vermenizle alakalı. Yani Türkçeyi ya da İngilizceyi ne kadar güzel konuştuğunuz bebeğinizin çok umurunda değil. Bebek orada sizin gözünüzdeki gülümsemeye bakar. Gözünüzün içine bakıp sizi dinlemeye çalışır. Saçma sapan bir şey bile anlatsanız o mutlu olur. Çünkü onunla ilgileniyorsunuzdur. O anda dünyanın gerisi bir tarafta, bebeğiniz yanınızda olan kişidir. Bu arada çift dilli, çok dilli, bilingual, ne diyorsanız artık. Bu şekilde bir bebek yetiştirmek için birkaç tane önerilerde bulundum. Üst taraftaki linke tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Diğer bir önerim, şarkı söyleyin arkadaşlar. Kendinize güvenin. Bebeğiniz sizin şarkının sözlerini ne kadar iyi bildiğinizi ya da sesinizin ne kadar güzel olduğunu filan umursamaz. Bebeğiniz sadece sizle etkileşim kurmak ister, sizle iletişim kurmak ister ve onun için şarkı söylemenizi ister. Hepsi bu kadar. Ve belki de en önemli madde arkadaşlar. Şimdiye kadar hep şunu yapın, bunu yapın dedik ama bebeğinizle her iletişim sırasında göz teması kurun. Eğer bebeğinizin gözünün içine bakarak bir şey yapıyorsanız, hatta bir ezber yapıyorsanız, bir konuşma yapıyorsanız ya da dertleşiyorsanız bile doğru bir şekilde gülümseyerek mimiğinizi verin. Bebeğinizin gözünün içine bakın ve bebeğinizin bunlardan yarar görmesini sağlayın. Benim aklıma gelenler ve genellikle ailelere tavsiye ettiğim şeyler bunlar. Sizin de eğer önerebileceğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar, alt tarafta yorumlar kısmında lütfen bizimle paylaşın. Diğer annelerimiz de bu konudan yararlansınlar. Şimdiye kadar her şey sanki sorunsuz, pürüzsüz, herkes de mükemmel işliyormuş gibi anlattım. Evet, ama bazen ilk görüşte aşk ya da ilk görüşte bağlanma mümkün olmayabilir arkadaşlar. Hatta bazen bağlanmayı yaşamak için haftalarca, aylarca beklemeniz bile gerekebilir. Bu bağlanma sürecini biraz daha pürüzsüz, biraz daha kısa zamanda halledebilmeniz için birkaç tane öneride bulunacağım. Birincisi, bebeğinizle kaliteli zaman geçirmek. Yani bu kaliteli zaman geçirmek derken gidip kayak yapmak mı? Hayır, değil. Bebeğinizle zaman geçirdiğinizde sadece ona bakmak zorunda olduğunuzu hissetmeniz sizin strese girmenize neden olur. Bunun yerine bebeğinizle eğer zaman geçirmenin doğru bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu algılatırsanız, onunla şarkı söylersiniz, onunla kitap okursanız, onunla masal okursanız, onunla oyun oynarsanız, onunla spor yaparsanız, bu durumda bebeğinizle geçirdiğiniz vakit çok daha anlamlı olacaktır. Hem onun açısından hem de sizin açınızdan çok daha doğru bir şekilde geçecektir ve bağlanma biraz daha kolay olacaktır. İkinci önerim, bebeğinizin yerine kendinizi koyun ve onun gözlerinden dünyayı izlemeye çalışın. Bu şekilde yaparsanız bebeğinizin davranışlarını daha kolay anlamlandırabilirsiniz ve sorunların üzerinden çok daha kolay gelebileceğinizi unutmayın. Üçüncü önerim, bebeğiniz ne zaman oynamak istiyorsa, ne zaman aktivite yapmak istiyorsa o zaman aktivite yapın. O zaman onun davranışlarına tepki verin arkadaşlar. Çünkü yeni doğan bir bebek eve geldiğinde gecesi gündüzü yoktur. Bebek sadece uyur, uyanır, beslenir, bir miktar oyun oynarsınız, sonra tekrar uyur, uyanır vesaire bir şeyler yapar. Bebeğiniz 2. 3. ay arasında ancak geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi geçirmeye başlar ve uyku ritmi dediğimiz, geceleri uyuyayım, gündüzleri aktif olayım, gündüzleri oyun oynayayım, yeni bir şeyleri öğreneyim davranışları gelişir. Bebeğiniz eğer yeni doğan bir bebekse ve kucağınıza verilmiş ve eve gelmişse, gecenin 3'ünde hadi baba oyun oynayalım diyebilir ve sizin orada yapacağınız en doğru davranış o arada, o saatte bebeğinizle ilgilenmek ve istediği şekilde tepki vermek olacaktır. Bu sayede çok hızlı bir şekilde zamanı geldiğinde 2. 3. ay aralığında bebeğiniz bağlanmayı sağlayacaktır. Yani bebeğinizin davranışlarını görmezden gelmeyin. Burada bir dipnot bırakayım arkadaşlar. Her ne kadar bunu sanki bir aşk hikayesiymiş gibi, işte ilk görüşte aşk, ilk görüşte bağlanma gibi konuşmuşsak da bazı durumlarda annelerin özellikle lohusa depresyonu tarafından ciddi miktarda sıkıntı yaşadığını hatırlatmak isterim. Bununla ilgili video hazırlamıştım. Üst tarafta o videoya ulaşabilirsiniz ama şunu unutmayın arkadaşlar. Bir insanın iyilik hali fiziki, ruhi ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Yani bir insan fiziken, ruhen ya da sosyal olarak
tam bir iyilik hali içerisinde bulunmazsa bu durumda kendi dertlerini bir tarafa bırakıp bebeğin gelişimi için, bebeğin bir tık ileri gidebilmesi için herhangi bir adım atamayacaktır. Atmaya çalışsa da istese de bunu başaramayacaktır. Eğer destek almanız gerekiyorsa arkadaşlar destek alın, çekinmeyin. Bu tamamen normal bir davranıştır. Çünkü sizin kendinizi iyileştirmeye çalışma sırasında bebeğinize de tekrar zaman ayırmanız mümkün olmayacaktır. Son söz olarak ne söylemek istiyorum şimdi? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir bebeğin annesi ve babasıyla olan ilişkisi onun tüm dünyayla olan ilişkisinin temelini, çekirdeğini oluşturur. Eğer doğru bir şekilde anne ile babayla bağlanma olursa bu durumda bebek ikinci, üçüncü kişilerle de yani dedesi olur, ninesi olur, teyzesi olur ya da kim olursa olsun kardeşi olur. Onlarla da doğru bir şekilde iletişim, etkileşim kurmaya başlayacaktır. Eğer her bir bireyle doğru bir şekilde etkileşim oluşuyorsa yani dedesi kucağına alıp çocuğu güzel bir şekilde seviyor, onunla konuşmaya çalışıyor, onu ciddiye alıyor, onunla kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorsa ya da teyzesi gene aynı şeyi yapmaya çalışıyorsa bebek bunların hepsinden doğru bir şekilde etkilenecektir ve doğru şekilde gelişimi devam edecektir. İletişim, etkileşim, güven insanlarla olan sosyalliği oluşturacaktır ve etrafa güvenmeyi sağlayacaktır. Etrafa güveni olmayan bir bebeğin yeni bir şey öğrenme gibi bir çabası olamaz. Öncelikle güvenlik sağlanacak, ondan sonra bebeğin bir şeyler öğrenmesi sağlanacak arkadaşlar. Bu yüzden etkili bir bağlanma için az önce saydığım şeylere dikkat edin. Gerekirse baştan tekrar dinleyin. Bu videolar arkadaşlar sizin talepleriniz üzerine oluşturulan videolar olduğu için etrafta videolara ihtiyacı olabilecek ailelerle bu videoyu paylaşmayı ve sizin de merak ettiğiniz bir konu varsa alt tarafta yorum olarak paylaşmayı, işe yaradığını düşünüyorsanız da beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 0-3 ay arasındaki bebeklerde güvenli bağlanma ile ilgili benim size söylemek istediklerim ve özellikle aklınızda olmasını istediklerim burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.